Manifesti, araba manifesti, artık her ne tezahüründe bulunuyorsak olmazsa olmazımız çalışmayı yaparken tüm doku organlarımızı kullanmamız. Örneğin yeni arabamıza sahip olduk, içine girdik, o sıfır su, bunu hissetmeye çalışacağız. Sonra dokunuyoruz, örneğin imajine ederken koltuklarına, sanki parmaklarımızda deri koltuk dokunma hissi. İşte ne bileyim, müzik sistemini açtık, kulağımızda çalan müzik ve zaten bunları hissedersek, ki inanın hepimizde bu güç var. Yani imajını ederken de hissetme hissi. İçimizde bir coşku, mutluluk oluşacaktır ve bu da enerjinin kendisidir. Bolca hissettiğimiz enerjilerde gökyüzünde bir bulut kümesi düşünün ve her yaşadığımız coşku hissinin bulutlarda biriktiğini ve en sonunda yağmur olarak tekrar yerküreye düştüğünü ve tezahürün bizim fiziksel dünyamızda gözüktüğü gibi hissedelim. Ve nitekim Neville Goddard ne diyordu? Dileğimiz artık fiziksel dünyamızda gözükmesi bize normal geliyorsa dileğimiz tezahür edecektir. Yani çalışmamızı yapacağız, coşkuyu, mutluluğu hissedeceğiz ki artık gerçekleştiğinde sevinmeyeceğiz bile diyorum ve bugünkü içeriğimize geçiyoruz. Her zamanki gibi ilk olarak bilinçaltı bilgisi, rahatlama, nefes egzersizi bölümü ve son olarak da duygu his yüklemesi yaptığımız, dileğimizin detaylarını anlattığımız bölüm. Evet arkadaşlar, bugün size bilinçaltı bilgisine John Kahan-I'nin güzel bir sözünü paylaşmak istiyorum. Demiş ki John Kahan, hatta bize bir soru sormuş. Milyonlarca insan oldukları halde kalmaktan memnundur. Değişmek için hiçbir girişimde bulunmaz, yaşamın umutsuz ve zor olduğuna inanırlar. Kendilerine bu kadere teslim etmişlerdir. Hiçbir şey onları bundan vazgeçiremez. Peki siz? Peki biz mi? Biz sıradanlığı terk ediyoruz ve her zamanki gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün yine hep hayalini kurduğumuz, sahip olmak istediğimiz arabamızı manifestleyeceğiz arkadaşlar. Bu yönde çalışmamızı yapacağız. Çalışmamızı yaparken dediğim gibi bütün doku hücrelerimizde hissedeceğiz arkadaşlar. Tüm coşkuyu, mutluluğu, sevinci o enerjiyle bütünleştireceğiz. Evet, her zamanki gibi kimsenin bize rahatsızlık vermeyeceği bir alana geçiyoruz. Evinizde kanepede olabilir, yer minderi olabilir, yatağınız olabilir, uzanarak da olabilir. Araba koltuğu, ofis koltuğu, tek istisnamız kimse bize rahatsızlık vermeyecektir arkadaşlar. Sadece 4 tur rahatlama nefes egzersizi yapacağız. Daha sonra yine bize özgü olan özgün tekniğimizle alfa frekansından duygu his yüklemesi yapacağımız teta frekansına geçeceğiz arkadaşlar. Ve burada arabanın tüm detaylarını ben anlatacağım, siz yaşayacaksınız. Ben anlatacağım, siz hissederek coşkuyu, sevinci, mutluluğu, enerjimizi bütünleştireceksiniz ki artık hiçbir engel kalmasın dileğimizin tezahür etmesinde. Evet arkadaşlar, eğer hazırsak burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Evet, tekrar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Bu bizi bol düşünceli halimizden alfaya, yani bilinçaltımızın yaşadığı şimdiki halimize götürecek arkadaşlar. 3. tur burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz, sakinliyoruz, dinginleşiyoruz. Hiçbir sorunu, derdi, tasayı, kederi artık düşünmüyoruz.
Evet, son tur arkadaşlar. Son tur, betadan alfaya geçiş için burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Belli bir süre tutuyoruz ve ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Evet arkadaşlar, vakit kaybetmeden alfa frekansından duygu his yüklemesi yapacağımız teta frekansına geçmek için yine özgün tekniğimiz olan kuş sesini her duyduğumuzda katman katman bilinçaltımızın derinliklerine indiğimizi düşünüyoruz, imajine ediyoruz. Evet arkadaşlar, kuş sesi geliyor ve geldi. Evet, kuş sesini duyduk, bitimiyle birlikte zihnimizin bir katman derinliklerine ilerledik. Evet, tekrar kuş sesini duyuyoruz. Kuş sesi geliyor ve geldi. Ses bitimiyle birlikte bir katman daha derine ilerledik. Evet, 3. kez kuş sesini duyuyoruz ve duyduk. Sesin bitimiyle birlikte zihnimizin en derinlerine ilerledik. Son kez kuş sesini duyduk. Evet arkadaşlar, zihnimizin artık en derinlerindeyiz. Bilinçli aklımızla bilinçaltımıza erişebildiğimiz en derinlikte bulunuyoruz. Ve bu frekansta olduğumuz anda sadece arkadaşlar gözümüz kapalı da olabilir, açık da olabilir. Sesi bir komut olarak algılıyoruz. Sese konsantre oluyoruz ve lütfen içeriğin başında da dediğim gibi hissedelim arkadaşlar her detayı. Tüm hücrelerimizde sonunda oldu diyorum. O hep hayalini kurduğumuz, rüyalarımıza giren o muhteşem arabaya sonunda kavuştuk. Arkadaşlar, bu sadece bir araba değil. Bu bizim manifestimizin, dileğimizin, isteğimizin somutlaşmış hali. Ve evet, tam da istediğimiz gibi bembeyaz. Bembeyaz dedim. Siz kendiniz renginizi belirleyin. Saflığı yeni başlangıç renklerinden biri. Her şey o gün arkadaşlar galeriye gitmemizde başladı. Tabii her şeyimiz hazırdı. Araba almaya gittik. Kararsızdık. Hani bazen sadece bakmak için gidersiniz ya arkadaşlar. Her şeyimiz, maddi birikimimiz, her şeyimiz hazır. Ama seçemiyoruz. O gün gittiğimizde yanımızda sevdiğimiz insanlar, arkadaşlarımız, dostlarımız, komşularımız, her kimse arkadaşlar, kendimize en yakın hissettiğimiz kişilerle birlikte ya da kişiyle birlikte gittik. Öyle bir gündü yine ama arkadaşlar, kapıdan içeri adım atar atmaz onu gördük. Orada böyle spot ışıkların altında parlıyordu. Işıkları imajine edelim. O an sanki bizim için zaman durmuş gibiydi. Arkadaşımıza baktık. Gözlerimizdeki o paralı zaten her şeyi anlatıyordu arkadaşlar. O artık bizim arabamızdı. Yanına yaklaştığımızda heyecanımız daha da arttı. Modern, keskin hatlar, lüks duruş. Kalbimiz yerinden çıkacak gibi atıyordu arkadaşlar. Hayalin içinde hayal kuruyoruz. O araba zaten bizim kalbimiz atıyor değil mi? Galerideki görevli gülümsedi arkadaşlar, yanımıza geldi. Beğendiniz galiba diye sordu. Onlar hep sorarlar biliyorsunuz. Beğenmek ne kelime arkadaşlar. Biz çok çaktırmıyoruz ama o kadar mutlu böyle hissediyorsun ki tamam diyoruz, aldık yani. Evet, kapıyı açtık arkadaşlar, böyle içeriye yayılan o yeni araba kokusu, o koltukların deri kokusu, duyuyoruz bu kokuyu. Sanki dünyanın en güzel parfümü gibi sıfır kokusunu duyduk. Koltuğuna oturduğumuz an hissettiğimiz o konfor arkadaşlar, yumuşacık deri, vücudumuzu saran ergonomik yapı arkadaşlar, bunları hissediyoruz. Sanki bizim için özel olarak hazırlanmıştı. Elimiz
elimiz direksiyona gitsin. Elimizi de oynatabiliriz. Evet, o an anladık arkadaşlar. Burası bizim, bu koltuk bizim artık. Vites topusu, o tok yumuşak hissi ayrı bir keyif. Bunu da hissediyoruz. Evet, gözümüzle böyle bakıyoruz arkadaşlar konsolunu, arabanın her yerine. Adeta böyle diyoruz ki abi uzay mekiği gibi. Devasa dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli, sayısız düğme ve özellikler. Galerici de bize onları anlatmaya çalışıyor. Biz böyle sanki robot gibi bakıyoruz, sadece mutlu yaşıyoruz. Her bir detayı en son teknolojiyle donatmışlar. Ses sistemini denemek için telefonu bağladık ve sevdiğimiz şarkıyı açtık. Arkadaşlar, herkes sevdiği şarkı kulaklarında. O an stüdyo kalitesinde kristal niteliğindeki ses arkadaşlar tüm kabini doldurdu. Sanki bir konser salonu gibi. İnanılmaz, bu anı yaşıyoruz lütfen. Tam biz bu teknoloji harikasının içinde kaybolmuşken görevli cümleyi söyledi. İsterseniz bir test sürüşüne çıkalım. Bu teklifi nasıl reddedebilirdik, öyle değil mi? Sevdiklerimizle birlikte hepimiz arabaya doluştuk ve unutulmaz, hep aklımızda kalacak olan yolculuk başladı. O motorun tatlı mırıltısı arkadaşlar, galeriden ayrılıyoruz, o motorun sesini lütfen duyalım. Gaz pedalına dokunduğumuz ilk an, o arabanın o akıcı ve güçlü ivmelenmesi, yüzümüzdeki kocaman gülümseme, coşku, bunları hissediyoruz. Şehir trafiğinden sıyrılıp kendimizi doğa manzaralı virajlı bir yola attık. Bir yanda masmavi deniz, diğer yanda yemyeşil ağaç. için arabanın camlarını sonuna kadar açtık. İçeriye dolan o taze hava, ağaçların ve rengarenk çiçeklerin mis gibi kokusu. Lütfen arkadaşlar, bunu hissetmenizi istiyorum. Sanki ciğerlerimize mutluluk doluyordu. Yol akıp giderken arabanın yol tutuşu, sessizliği ve konforu bizi mest etti. Bir an ana yoldan sapıp daha sakin, toprak tali bir yola girdik arkadaşlar. Hani o filmlerde gördüğümüz iki tarafı ağaçlarla kaplı böyle huzur dolu yollardan biri olur ya. Yavaşladık, arabanın tekerleklerinin altından gelen o hafif toprak sesi, bunu duyuyoruz. İçeri dolan o eşsiz toprak kokusu. Evet, o an sanki doğayla bir bütün olduk. Mutluluğumuz o kadar büyük ki arkadaşlar, kahkahalarımız arabanın içini dolduruyor. Bu sadece bir test sürüşü değil, bu bir terapiydi bizim için, bu bir kutlamaydı. O an anladık ki bu araba bizim olmalıydı. Bu sadece bir ulaşım aracı değil, bizim anılarımızı biriktireceğimiz, mutluluklarımızı paylaşacağımız yol arkadaşımız olacaktı. Galerideki işlemler bittiğinde anahtarı elimize aldığımızda o hissettiğimiz duygu, bunu hissediyoruz arkadaşlar. Bu duyguyu, hissettiğimiz o duyguyu lütfen yorumlara da yazacağız. Çalışma bitiminde herkesten ayrı bir şey bekliyorum. Çok güzel yorumlar çıkıyor bu arada. Ben de harikasınız diyorum. Evet, yıllardır kurduğumuz hayal artık garajımızda duran bembeyaz bir gerçeklikti arkadaşlar. O heyecanı, o mutluluğu hissedeceğiz. Evet, o araba bizim için sadece böyle bir metal yığını değil mi arkadaşlar? O hikayemizin, manifestimizin, başarımızın bir sembolü. Evet arkadaşlar, içeriği artık tamamladık, gözümüzü açtık. Lütfen, biliyorsunuz dünya, evren alma verme döngüsü üzerine kurulu. İçeriği beğendiysek, çalışmamızı tamamladıysak, abone olmayanlar abone olsun. Like atalım, daha çok insanın önüne düşsün ve içeriğin sonunda yorumlara teşekkürler, minnettarım ya da istediğiniz herhangi bir mutluluk sembolü, manifestinizin başarısını kelimelerle ifade ederseniz ben de mutlu olurum diyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere, sevgiyle kalın.